Zaman nedir? Neden bazen hızlı, bazen yavaş akar gibi hissederiz? Kuantum fiziği, beynimiz ve biyolojik saatlerimiz bu algıyı nasıl şekillendiriyor? Bu video zamanı anlamanın yepyeni bir yolunu sunmaktadır. Fizik, biyoloji ve bilinç araştırmalarının kesişiminde algıladığımız zamanın sadece bir saat veya takvim meselesi olmadığını göreceksiniz. Zamanı anlamak aslında evrenin işleyişini çözmekle aynı şey olabilir. Öncelikle şunu düşünelim. Zamanı nasıl ölçüyoruz? Bir gün dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşur. Bir yıl dünyanın güneş etrafındaki turuyla belirlenir. Saatler, sarkaçların ve atomların düzenli titreşimleriyle çalışır. Yani zaman dediğimiz şey aslında tekrar eden döngülerden ibaret. Eğer evrende hiçbir şey tekrar etmeseydi zamanı ölçmek bile mümkün olmazdı. Aynı şey kuantum fiziğinde de geçerli. Atomlar ve parçacıklar belirli frekanslarla titreşir ve dalgalanır. İşte bu frekanslar fiziğin en temel yapı taşlarından biri olan zaman kavramını doğurur. Zaman tekrar eden olaylardan doğar. Eğer hiçbir şey tekrar etmeseydi zaman algımızda olmazdı. Şimdi biraz kendimize dönelim. Zamanı hissetmemizi sağlayan şey ne? Aslında beynimizde birden fazla saat var. Biyolojik saatler vücudumuzun ritmini belirleyen sirkadyen döngüler, gündüz uyanıklık, gece uykusu gibi. Sinir hücrelerinin elektriksel aktiviteleri, beyin dalgalarımız belirli frekanslarla çalışması, alfa, beta, teta dalgaları gibi. Kimyasal zamanlayıcılar, dopamin gibi nörotransmitterler zaman algımızı değiştirir. Mesela eğlendiğimizde zaman hızlı geçer, sıkıldığımızda yavaş. Bu sistemler dış dünya ile senkronize olarak çalışır. Örneğin bir konserdesiniz, müzik ritmiyle hareket ediyorsunuz. Beyniniz o frekansa uyum sağlıyor ve zaman algınız değişiyor. Hızlı bir araba kullanırken zaman daha yavaşmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü beyniniz daha fazla bilgiyi işlemektedir. Özetle beynimiz farklı frekanslarla çalışan iç saatlere sahip ve dış dünya ile senkronize olur. Şimdi şu soruyu soralım. Bir anı nasıl belirliyoruz? Dikkatimiz aslında bir zaman çerçevesi meydana getiriyor. Gözünüzü kapatıp bir an düşünün. Beyin, geçmişi ve geleceği dikkate alarak o anı oluşturuyor. Bu tıpkı bir film sahnesi gibi. Eğer çok hızlı geçerse hiçbir şey anlamayız. Eğer çok yavaşsa sıkılırız. Dikkat bu sahneleri düzenleyen editör gibi çalışmaktadır. Sıkıcı bir derste zaman geçmek bilmez. Çünkü beyniniz az veri işler. Heyecanlı bir an yaşadığınızda ise zaman adeta hızlanır. Çünkü dikkatiniz tüm detaylara odaklanır. Dikkatiniz iç ve dış dünyayı senkronize ederek zaman algınızı belirler. Dikkat zaman algımızı düzenlemekte ve anları birleştirerek şimdiyi oluşturmaktadır. Şimdi en çılgın noktaya geldik. Zaman ile kuantum mekaniği nasıl bağlantılı? Kuantum fiziğinde bir parçacık gözlemlediğimiz ana kadar birçok farklı durumda olabilir. Buna süperpozisyon denir. Ancak biz ölçtüğümüzde parçacık tek bir hal alır. Buna dalga fonksiyonunun çökmesi denir. Peki bu neden önemli? Çünkü bilincimiz de bir ölçüm cihazı gibi çalışıyor olabilir. Yani zaman tıpkı kuantum dünyasında olduğu gibi biz onu algıladığımız anda gerçek haline geliyor. Örneğin bir şey üzerine ne kadar çok düşünürseniz o olay zihninizde daha belirgin olur. Eğer dikkatinizi başka bir yere kaydırırsanız o an adeta yok olur. Bazı bilim insanları zamanın bilincimizin dalga fonksiyonlarını çökertmesiyle oluştuğunu düşünüyor. Kuantum fiziğinde bir şey gözlemlenmeden kesin hale gelmez. Zaman da algılanmadan önce belirsiz olabilir. Zamanı gerçekten anlayabiliyor muyuz? Neden bazen su gibi akıyor, bazen ise hiç geçmiyor gibi hissediyoruz? Peki ya beyniniz? Kuantum fiziği ve evrenin ritmi bu algıyı nasıl şekillendiriyor? Öncelikle zamanı gerçekten nasıl ölçüyoruz? Yani zaman dediğimiz şey aslında tekrar eden olaylardan yani frekanslardan ibaret. Frekans bir olayın belirli bir zaman aralığında kaç kez tekrarlandığını gösteren ölçü birimidir. Bunu bir müzik ritmi gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir şarkının temposu hızlıysa yani frekansı yüksekse zaman daha hızlı ilerliyormuş gibi hissederiz. Eğer tempoyu düşürürsek zaman yavaşlar. Aynı prensip evrendeki her şey için geçerli. Galaksilerin dönüşü çok düşük frekanslıdır. Yani çok uzun zaman alır. Kuantum dünyasında ise parçacıklar inanılmaz yüksek frekanslarda titreşir. İnsan vücudu da beyin dalgalarından kalp atışına kadar birçok farklı frekansta çalışır. Bu da bizi zamanın gerçekte ne olduğu sorusuna götürmektedir. Frekans küçükten büyüğe her ölçekte evrenin işleyişini tanımlayan bir kavramdır. Kuantum fiziğinde bir parçacık gözlemlenene kadar birçok farklı durumda olabilir. Ama biz ona baktığımızda dalga fonksiyonu çöker ve tek bir hal alır. Bazı bilim insanlarına göre bu çöküş süreci inanılmaz yüksek bir frekansta gerçekleşiyor. Galaksiler milyonlarca yıl süren dönüş hareketleri yapar. Yani çok düşük frekanslıdır. Elektromanyetik spektrum, radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar tüm evreni kapsayan frekansları içerir. Yani zaman büyük ölçekten küçük ölçeğe kadar tamamen frekanslarla tanımlanabilir. Beyin dalgaları üzerinde konuşacak olursak,
Gama dalgaları 100 Hz'de çalışır ve odaklanma ile problem çözme yeteneğine sahiptir. Beta dalgaları uyanıklık ve dikkate oluşturur. Bu da 13 ile 30 Hz arasındadır. Alfa dalgaları rahatlamaya sebep olur. Bu 8 ila 12 Hz arasındadır. Teta dalgaları 4 ila 7 Hz arasında yaratıcılık ve rüyaları tetikler. Delta dalgaları ise derin uykuya sebep olur. Bu da 4 Hz'den aşağıdadır. Kalp atışları dinlenme halinde yaklaşık 1 Hz'dir. Yani dakikada 60 atım. Egzersiz yaptığınızda frekans artar. Yani zaman algımız hızlanır. Yaş olarak dikkate alırsak küçükken her şey yeni olduğu için zaman daha yavaş ilerliyormuş gibi gelir. Sıkıldığımızda zaman yavaşlar. Eğlendiğimizde de hızlı geçer. Biyokimyasal olaylara bakacak olursak dopamin gibi nörotransmitterler zaman algımızı değiştirir. Bunlar iç frekanslarımızın dış dünya ile nasıl senkronize olduğunu gösteriyor. Örneğin jet lag yaşadığımızda biyolojik saatimiz ile dünyanın saatleri uyuşmaz. Uyku ritmimiz bozulduğunda zaman algımız da kayar. Bu yüzden zaman algısı tamamen frekansların uyumu ile ilgilidir. Einstein'ın görelilik teorisini hatırlayalım. Zaman sabit değildir. Gözlemciye bağlı olarak değişir. Aynı şekilde zaman algımız da gözlemcinin yani beynimizin frekanslarına göre değişir. Beynimiz tıpkı bir saat gibi çalışıyor. Ancak onun ölçtüğü şey gerçekte nedir? Bazı bilim insanları zamanın var olmadığını, sadece olayların sırasını anlamlandırmamızı sağlayan bir mekanizma olduğunu düşünüyor. Eğer evreni sadece dalgalar ve frekanslar olarak düşünürsek, biz de bir dalganın parçasıyız. Algıladığımız zaman sadece bu dalgaların birbirleriyle etkileşime girme şekli olabilir. Bu kuantum fiziği ve bilinç arasındaki büyük sorulardan biridir. Acaba zaman sadece bir algıdan mı ibaret? Sonuç olarak zamanın temeli tekrarlayan döngülerden ve frekanslardan oluşur. Evrenin en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar her şey frekanslarla tanımlanabilir. Beynimiz, kalbimiz ve vücudumuz frekanslarla senkronize çalışır. Bu da zaman algımızı belirler. Belki de zaman dediğimiz şey sadece bilinçli varlıkların oluşturduğu bir yanılsamadır. Zaman sabit bir şey değil, algımıza göre değişir. Tekrar eden döngüler hem evrende hem beynimizde zamanın temelini oluşturuyor. Dikkatimiz zaman algımızı düzenliyor ve anları şekillendirebiliyor. Kuantum mekaniği zamanın aslında ölçümle ve bilinçle bağlantılı olabileceğini de gösteriyor. Sizce zaman gerçekten var mı? Yoksa sadece beynimizin bir algısı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.